Merhaba güzel insan. Bugün herkesin şaşıracağı, dünya tarihine yön vermiş Müslüman bilim insanlarından söz edeceğiz. İnsanların ruhuna, aklına, bilgisine iyi gelecek videolarımızın artıp çoğalması için senin bu videoyu beğenip paylaşman bizim için çok önemli. Ayrıca kanalımıza yani ailemize abone olursan daha büyük bir aile olabiliriz. Hadi başlıyoruz. Tarihe ve dünyaya damgasını vuran bilim adamlarının arasında nedense aklımıza hep batıdaki bilim adamları gelmektedir. Fakat doğu tarafında yani İslam coğrafyasına baktığımızda batıdaki bilim adamlarının çalışmalarına zemin hazırlamış oldukça fazla bilim adamı yetişmiştir. Bu bilim adamları sadece yetişmekle kalmayıp bütün dünyaya yüzlerce eserlerini bırakmışlardır. Gelin şimdi İslam dünyasının en ünlü bilim adamlarını hatırlayalım. Harizmi, cebir biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Aynı zamanda astronomi ve coğrafya alanlarında da çalışmış, yaptığı katkılarla bu bilim dallarının gelişiminde önemli rol oynamıştı. Abbas halifesi Memün, Bağdat'ta Şemmasiye, diğeri ise Şam'da Kasiyun gözlemevi olmak üzere tarihte ilk kez gözlemevleri kurmuştur. Harizmi'nin asıl ünü matematikle ilgili çalışmalarından gelir. Özellikle cebir alanında yaptığı çalışmalar bu bilim dalının sonraki gelişimini doğrudan belirleyen bir nitelik taşır. Ünlü bilim tarihçisi ve felsefecisi George Sarto 3 ciltlik Bilim Tarihine Giriş adlı eserinde 9. yüzyılın birinci yarısını Harizmi dönemi diye adlandırarak Harizmi'nin bu yönüne dikkat çeker. Harizmi'nin açtığı yol sayesinde günümüzdeki cebir yöntemleri gelişti. Bugün kullandığımız tüm cep telefonları, bilgisayarlar, hesap makineleri, televizyonlar, kısacası içinde devre olan ve hesap yapan her şeyi Harizmi'nin cebirine borçluyuz. Çünkü bu araçların hepsi çeşitli programlama dilleri ile programlanır ve hepsi algoritmalara ihtiyaç duyuyor. Fergani, Türkistan'ın Fergana bölgesinden bir Türk olan ve batıda Afraganus adı ile tanınan Fergani, astronomi alanında İslam dünyasında olduğu kadar Batı dünyasında da tanınıyor. Astronomiye ilişkin yazmış olduğu Astronominin Özeti ve Göğün Hareketlerinin Esasları, diğer adıyla Mecistiye Giriş Bölümleri kitabı veya Batı'da tanınan adı ile Elements of Astronomy, Astronominin Unsurları adlı kitabı 15. yüzyıla kadar Doğu ve Batı'da astronomi alanında bir başvuru kitabı olarak kullanıldı ve defalarca Latinceye çevrildi. Fergani'nin ünlü İtalyan şair Dante Alighieri üzerindeki etkisi de bilinir. Dante 2. Geonvivio'daki sürgünde yazdığı şiir kitabı Batlamyus astronomisine ait görüşleri ve ilahi komedyasında yer alan evren görüşünü Fergani'den almıştır. Filozof, teolog, matematikçi, astronom ve fizikçi Levi Ben Gerson, Fergani gibi ekinoksların presesyonunun yalpa hareketi güneşin apojesini yörüngesinin yeryüzünden en uzak noktası etkilendiğini savunur. Alman bilim adamı Megan Beckley, Konrad Sphaera adlı Almanca ilk astronomi ve fizik ders kitabını yazarken astronomi bilgilerinin çoğunu Fergani'den alan Sacrobosco'dan yararlanmıştır. El-Biruni ne zaman doğduğu
tam olarak bilinmeyen Bruni'nin 1048 yılında öldüğü düşünülüyor. Bilimsel anlamda çok yönlü çalışmaları olan Bruni, ilk öğrenimini Yunan bir bilginden aldı. Ardından saygın biri olan Harezmili matematikçi ve gökbilimci Ebu Nasr Mensur'un yanında öğrenimini tamamlayan Bruni, Asarül Bakiye eserini de hocasının yanında çıkardı. Farabi 870'te Kazakistan'ın Farab kentinde doğan ünlü bilim adamı ve filozof Farabi'nin 90'da Şam'da öldüğü tahmin ediliyor. İslam'ın altın çağında bilim konusuna önderlik eden Farabi, gökbilimi, mantık ve müzisyenlikle iç içeydi. Özellikle din felsefesi ve mantık alanında çıkardığı eserlerden sonra İbn Haldun ona ikinci öğretmen lakabını vermiştir. Ali Kuşçu 1400'lü ve 1403 yılları arasında Semerkant'ta doğduğu düşünülen Ali Kuşçu, 1474'te Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da hayatını kaybetti. Timur İmparatoru'nun oğlu Ulu Bey'in kuşçusu olduğu için bu lakabı alan Ali Kuşçu, Fatih döneminde özel olarak 2. Mehmet tarafından İstanbul'a davet edilerek müdderris oldu. 2. Mehmet'le bilim konusunda büyük sohbetler yapan Ali Kuşçu, astronom, matematikçi ve dil bilimciydi. İbn Hafgal, ünlü coğrafyacı ve tarihçi olan İbn Hafgal, Nusaybin'de doğdu. Tarihçiler ölümü ya da doğumu hakkında pek fazla bilgiye sahip değil. Bilinen en önemli özelliği oturduğu yerden araştırma yapmak yerine gezmeyi tercih ederdi. Hezarfen Ahmet Çelebi, Osmanlı Devleti döneminde geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk Müslüman Türk bilgindir. Hezarfen Ahmet Çelebi ilk önce İsmail Cevheri'nin başarısızlıkla sonuçlanan uçuş çalışmasını çok detaylı bir şekilde incelemiştir. Bunun yanında kuşların uçuşlarını takip etmiş ve kendisinin hazırlamış olduğu yapay kanatların dayanıklılık derecesini görebilmek için ok meydanında bir takım testler yapmıştır. Çelebi, lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden hazırlamış olduğu kuş kanatlarına benzer bir ekipmanı takıp kendisini boşluğa bırakmış ve uçarak Üsküdar'a inmeyi başarmıştır. İki bölge arasında 3358 metrelik mesafeyi uçarak başarıyla geçmiş ve böylece Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olmuştur. Evliya Çelebi 40 yılı aşkın süre boyunca Osmanlı topraklarını gezmiş, gördüklerini ise dünyaca ünlü eseri Seyahatname'de toplamış halk bilimci gezgindir. Evliya Çelebi'nin ömrünü verdiği bu çalışması dünyaca ünlü çalışma olmakla birlikte yazılışından 200 yıl sonra ancak 1896 yılında Arap harfleriyle basılabilmiştir. Çelebi seyahat ettiği bütün yerlerin tarihine, halkının özelliklerine, diline, dinine, kıyafetlerine, sanatlarına, gündelik yaşamlarına, mutfaklarına, coğrafyasına ve sanat tarihine dair muazzam bilgiler vermiştir. Bu çalışması biyografya romanı olarak nitelendirilmiş ve toplumda 10 ciltte toplanmıştır. El-Kindi, Kindi dünyadaki ilk Müslüman filozof olarak tanınmaktadır. Kendisi filozof yönü dışında astronomiye olan katkılarıyla bilinmektedir. Güneş sistemi teorisini dektelemiş,
kriptoloji biliminde tek alfabeli şifreleme yöntemini geliştirerek frekans analizini bulan kişi olarak da tarihe geçmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde Avrupa'nın karanlık yıllarında birçok İslam alimi yetişti. Bununla birlikte padişahlar bile yüksek düzey ilim öğreniyordu. İstanbul'un fethinde Fatih'in zekası, Piri Reis'in dünya haritası gibi çizimleri İslam medeniyetinin bugünün tersine muasır medeniyet seviyesinin gerisinde kalmadığının bir göstergesi kabul edilebilir. Ayrıca Şam'da yaşamış Akşemseddin Hazretleri de bilim insanı ve İslam alemi olarak kabul edilir. Bu gibi bilim insanların yanı sıra onlarca değerli insanlar mevcuttur. Bilim akıllı olur, vicdan din ile olur. İkisi etle tırnak gibidir, ayrılmaz, bütünlüğe sahiptir. İkisinden biri eksik oldu mu tek kanatlı kuş gibi olur ve haliyle uçamaz halde olur. Yani bizim hakikati bulmamız için bu ikisinden daima destek almamız lazım. Bu arada sorgulamayı, araştırmayı, bilinçlenmeyi asla bırakmamamız lazım. Ayrıca bu tarz videoların insanlara faydalı olabileceğini düşünüyorsan buradan kanalımıza abone olup sağ ve soldaki videolara geçebilirsin. Ayrıca değerli düşüncelerin bizim için çok önemli. Bilgi bölüşüldükçe artan hazinedir. Bu hazineyi paylaşarak çoğaltabiliriz. Bu kadar. En güzel emanetsin. Selametle.